her boşanma davasında müvekkilim o kapıdan içeri girdiğinde ve hikayesini anlatmaya başladığında onlara anlattığım net bir şey var. Yani burada gerçekten göz kontağında olduğum ve müvekkilin anlamasını çok istediğim bir husus var. Bu da hep söylediğim gibi boşanma bir psikolojik savaş. Ve burada güçlü olan kazanır. Güçlü olmaktan neyi kastediyorum? Elbette evet, hukuki bir danışmanlık alıyor, orada doğru bir avukat seçmesi, hukuki fayda alması çok önemli. Ama paydada kendisinin psikolojik olarak güçlü olması gerekiyor. Çok enteresan bir şey. Sadece bir söz ya da bir tespit değil, bu bir gerçek. Neden gerçek? Belki size çok spiritüel gelebilir ama yaşanmışlıkla örtüşmüş o kadar çok hikayede ben bunu gözlemledim ki eğer benim müvekkilim, ben avukatıma teslim oldum, güvendiğim bir avukat buldum ve bundan sonra süreci o yönetecek, ben artık kendi hayatımdayım. Dolayısıyla karşı taraftan gelen sözler, davranışlar, tepkiler ya da beklenilen tepkilerin gelmemesi ya da işte o dilekçeler teatilerinde hiç ummadığın şeylerin çıkması ya da işte tanıklar dinlenirken hiç akıl almaz sözlerin sarf edilmesi gibi bunlar böyle çok türetilebilir. Hiçbirisinden etkilenmez bir duruma gelebiliyorsa bu evet en temelde avukatla müvekkil ilişkisindeki güven ilişkisidir. Bu çok kıymetli. Ama hani bu güven ilişkisinin oturup sonra bir adım daha ileri gitmesi gerekiyor. Kişinin kendine güvenmesi. Güven tabii çok başka bir konu, çok soyut, çok derin bir konu ama hani ben burada kendi nezdimde hissettiğim, anlamlandırdığım haliyle söyleyeyim. Kişinin kendine güvenmesi aslında kendinden daha büyük olan bir güce teslim olması anlamına geliyor. Yani burada siz inandığınız bir avukat bulduktan sonra, süreç konusunda bilgi sahibi olduktan sonra teslim olabilmeniz gerekiyor. İşte bu kayıtsız hal, bu etkilenmez duruş anlayamayacağınız derecede etkili bir şekilde karşı tarafa geçiyor. Ve işte sizinle belki sizi süründüreceğim diye dosyaya giren ya da işte ben ne olursa olsun senden boşanmayacağım diye dosyaya giren taraf ne yaparsa yapsın sizden bir tepki alamadığını, artık sizin o oyun içerisinde olmadığınızı gördüğünde birdenbire hikaye kolaylaşıveriyor. Onun için benim hep müvekkilimden istediğim şey burada ne olursa olsun o soğukkanlılığı koruyabilmesi. Bazen bu başlangıçta mış gibi olabiliyor. Ama ne olursa olsun buna bir adım atması gerekiyor. Belki başında mış gibi olacak ama olacak. Bunun için işte uzun zamandır biliyorsunuz psikologlarla çalışıyorum. Süreçte sadece kendini anlamlandırmak, dönüşmek, kişisel yolculuğuna adım atmak anlamında değil, süreçte adım adım kendilerinin nelerinin bekleyebileceğini ve tüm o adımlarda daha sarsılmaz bir iradeyle dosyada durabilmesi müvekkile inanılmaz şey katıyor. Ve bu bizim için hem süre hem sonuç olarak davanın sonuçlarına katkıları bakımından çok şey katıyor. Bu belki de ve en önemli şey diyebileceğim husus. Boşanma davalarında müvekkillerimle paylaştığım.